Seriyi baştan aşağı takip eden herkesin bileceği üzere Ben 10 serisinde birbirinden farklı ve güçlü bir sürü ordu görmüştük. Bu orduların pek çoğu gerçekten güçlüydü ve Ben 10 serisinde onları yenebilecek neredeyse hiç kimse yoktu. Uzun zamandır karakter listesi yapıyorduk ancak böyle sıra dışı bir liste videosu yapmadığım için bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde görmüş olduğumuz en güçlü 10 ordunun listesini yapacağız. Ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca videolarımıza ay puanı göndererek bana ve kanalıma destek olabilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. 10 numara Vilgax'ın ordusu. Hayır, hepiniz birden demedim. Neden beni bekliyormuşsunuz gibi hissediyorum? Bildiğimiz üzere Vilgax görünmüş olduğu tüm seriler boyunca kendi ordusuna sahipti. Ancak açık konuşmak gerekirse Vilgax'ın ordusu o kadar da güçlü değildi. Ordusunda bulunan tüm askerler robotlardan ve çeşitli droidlerden oluşuyordu. Elbette bunların içinde Ben 10'ı zorlayan askerler de vardı ancak tek başlarına olduklarında çok da büyük bir güce sahip olmuyorlardı. Ancak kalabalık bir şekilde Ben 10'la mücadele etmeye başladıklarında Ben 10'a zorluk çıkartabildiklerini görmüştük. Yine de Vilgax'ın droid ordusu fiziksel olarak o kadar da güçlü değildi. 9 numara Üstün Irk Ordusu. İstilayı durdurma yetkisine sahip değilim. Sadece en yüce üstün ırk saldırıyı durdurabilir ki ona da asla erişemezsiniz. O gezegenimizde güvende. Pekala, işler herhalde daha kötüye gidemez. Hayır, olamaz. Açıkçası Üstün Irk'ın ordusu oldukça güçlüydü. Alien Force serisinde tanımış olduğumuz bu uzaylı ırkların asıl amacı galakside bulunan gezegenleri gizlice istila edip güçlerini arttırmaktı. Açıkçası seri içinde görmüş olduğumuz en kalabalık ve güçlü orduya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Çünkü bu uzaylılar ele geçirmiş olduğu gezegenlerde yaşayan canlıların yüzlerine yumurtalarını bırakarak onları da itaatkar kölelere dönüştürüyorlardı. Açıkçası Üstün Irk'ın ordusu kalabalık ve güçlü olsa da askerleri o kadar da güçlü değildi. Evet, gerçekten kalabalık bir orduydu ancak askerleri çok da güçlü olmadığı için hemen hemen her türlü karakterden dayak yiyebiliyorlardı. Zaten seri içinde Ben 10'ın bu uzaylı türleriyle uzlaşarak onların istilasını durdurmayı başarmıştı. 8 numara Vilgax'ın uzaylı ordusu. Omnitrix DNA'ları senkronize edecek. İnsanazor. 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 Ben 10 serisini izleyen herkes Vilgax'ın aslında Omnitrix'in peşinde olduğunu ve bu güç sayesinde kendisine güçlü bir uzaylı ordusunu yapmak istediğini bilir. Zaten klasik seride bunu kendisi de söylemişti. Klasik serisi boyunca bunu başaramasa da Alien Force'un final bölümünde Albedo'nun yardımıyla beraber Vilgax bu amacına ulaşmıştı. Ve doğruyu söylemek gerekirse Vilgax gerçekten Omnitrix'in gücüyle sahip olmuş olduğu bu uzaylı ordusuyla oldukça güçlü olmuştu. Vilgax, Omnitrix'in gücüyle tüm askerlerin uzaylı formlarına dönüştürebilmiş ve Ultimate Insanazor formundaki Albedo'yu saniyeler içinde yenmeyi başarmıştı. Ve baktığımız zaman Ultimate Insanazor hem fiziksel hem de yetenek bakımından oldukça güçlü bir uzaylıydı. Yani sizin anlayacağınız bu ordu fazlasıyla güçlüydü. Eğer bölüm içinde Ben 10'ın Omnitrix'i imha ederek Vilgax'ı durdurmasaydı büyük olasılıkla Vilgax tüm evrene hakim olabilecekti. Ancak az önce de söylediğim gibi bölüm sonunda Ben 10'ın Omnitrix'i imha ettiği için Vilgax hem elinde olan tüm güçleri hem de uzaylı ordusunu yitirmişti. 7 numara İnkorsiyon ordusu. Rab, kariyerin son bulacak gibi. Neredeyse boğuluyordum. Yani İmparator Lord Milius, İstila İmparatorluğu'nun ışığı. Beni dünyaya bağla. İnkorsiyon ordusu yine Alien Force serisinde tanıdığımız ve serinin devamında birçok kez görmüş olduğumuz bir orduydu.
Daha çok seri içinde istilacı bir tür olan İnkorsiyan ordusu oldukça kalabalıktı. İnkorsiyanlıların gezegenleri yüzyıllar önce Askalon tarafından yok edildiği için bu uzaylılar ordu halinde uzay gemilerinde seyahat ediyorlardı. Az önce de söylediğim gibi Kral Miles ve General Atia'nın liderliğinde İnkorsiyan ordusu fazlasıyla kalabalıktı ancak çok büyük bir tehdit değillerdi. Evet, seride gördüğümüz en kalabalık orduya sahip olabilirler ancak bu uzaylılar seri içinde ne büyük bir tehditlerdi ne de o kadar güçlülerdi. Her türlü karakter bu uzaylıları tekleyebiliyordu. Seri içinde dünyada dahil birçok gezegeni istila etmeye çalışsalar da Ben Tennys'in ve ekibi her seferinde bu uzaylıları yenmeye başarmışlardı. 6 numara Zılsıker'in hayalet ordusu. Bana gelin hizmetkarlarım. Yine Alien Force serisinde sadece bir bölüm görmüş olduğumuz Zılsıker'in hayalet ordusu oldukça güçlüydü. Hatırlayacağınız üzere Zılsıker'in Alien Force serisinde tutsak olduğu hapishaneden kaçmış ve Vilgax'ın gezegenine saldırmıştı. Vilgax'ın gezegeninde yaşayan tüm canlı nüfusunu kendisine sadık bir Electronite ordusuna dönüştürmüştü. Açıkçası burada kocaman bir gezegenden bahsediyoruz ve Zılsıker'in bu bölümdeki ordusu oldukça kalabalıktı. Ayrıca askerlerin tüm kontrolünün Zılsıker'de olması onu oldukça avantajlı hale getiriyor. Yani sizlere şöyle söyleyeyim, Zılsıker sahip olduğu bu orduyla Vilgax'ın içinden geçmişti. Size şöyle söyleyeyim, eğer bölüm içinde Vilgax, Ben Tennyson ve ekibinden yardım almasaydı büyük ihtimalle Zılsıker ordusunu daha da büyütebilirdi. 5 numara Ion'un ordusu. Ve aklıma gelmişken yalnız gelmedim. Ultimate Alien serisinde Ion'un ordusunu görmüştük. Ion bölüm içinde alternatif evrenlerdeki tüm Ben Tennyson'ları topluyor ve kendisini itaatkar köleler haline getiriyordu. Hatta bizler bu bölüm içinde Ion'un da alternatif bir Ben Tennyson olduğunu görmüştük. Açıkçası Ion'un ordusu ne kadar Ben Tennyson'lardan olursa da o kadar güçlü değillerdi. Tıpkı Zılsıker'in ordusunda olduğu gibi Ion'un ordusundaki askerler de bilinçsiz olduğu için o kadar da güçlü değillerdi. Zaten bölüm içindeki tüm karakterler bu askerleri tekleyebiliyorlardı ancak yine de listeye koymak istedim. 4 numara Diego'nun ordusu. İlk terk eden oldu. Kaybedeceksin. O da seni terk etti. Şapşal. Kaynaklarım Vilgax'la sınırlı değil. Diego'nu zaten birçok kişi tanır ve karakterin ne kadar güçlü olduğunu bilir. Bu karakter ekstra boyutlu bir canlıydı ve hemen hemen birçok yeteneğe sahipti. Ancak bu yeteneklerden en ilgi çekicisi elbette kendisine bir ordu yaratabilmesiydi. Diego'nun özgür kaldıktan sonra sahip olduğu güçleri sayesinde dünya üzerinde yaşayan tüm insanları saniyeler içinde historikalara dönüştürebilmişti. Bu askerler de itaatkar olsa da kendilerinin ekstra yetenekleri onları oldukça avantajlı yapıyordu. Evet, historikalarda yine tek yiyebiliyorlardı ancak yine de sahip olduğu yetenekleri onları özel hale getiriyordu. Evet, oldukça kalabalıklardı ve güçlerini mistik bir varlık olan Diego'ndan alıyorlardı ancak çok da güçlü olmadıkları için bu uzaylılar bence 4. sırada olmayı hak ediyorlar. 3 numara Doktor Animo'nun mutant canavar ordusu. Bizim gibi adamlar kendi savaşlarında savaşmaz. Adamlarımız savaşır. İşte. Ve bunlar sadece başlangıç. Birlikte Franken Kriptitler ordusu kurmak için yeterli miktarda yaratık bulabilir. İzleyenlerin hatırlayabileceği üzere Universe serisinin bir bölümünde Secret Saturday ve Ben Tennyson'ın ekibi olmuş, Argos ve Doktor Animo ile karşı savaşmışlardı. Zamanında izleyenlerin hatırlayabileceği üzere Argos Secret Saturday'in baş düşmanıydı. Yıllar önce Secret Saturday'in final bölümünde ölen Argos bu sefer Doktor Animo'nun mutant deneyleri sırasında yeniden hayat bulmuştu. Doktor
Animo çeşitli canavarların uzuvlarıyla Argos'u ve Argos gibi birçok uzaylıyı bir araya getirmiş ve kendine bir ordu kurmuştu. Doktor Animo'nun yaratmış olduğu bu mutant canavar ordusu fazlasıyla güçlüydü. Argos'un liderliğinde bu mutant canavar ordusu oldukça kalabalık ve çeşitli yeteneklere sahipti. Bölüm içinde Ben Tennyson ve Secret Saturday gerçekten zorlanmıştı. Ancak Fitbay abimizin yardımlarıyla bu mutant ordusunu yenmeyi başarmışlardı. 2 numara Zombozo'nun canavar ordusu. Silahlarınızla sersemletme modunu kullanın. Elwood'daki herkes zombi palyaçoya dönüşmeden önce onları kontrol altına almalıyız. Yine Oynuyor serisinin bir bölümünde Ben Tennyson'ın eski bir düşmanı olan Zombozo'yu görmüştük. Zombozo ve ekibi yapmış oldukları plan sayesinde dünya üzerinde yaşayan herkesi palyaço benzeri bir canavara dönüştürüyordu. Bahsi geçen bu ordu oldukça kalabalıktı. Sonuçta dünya üzerinde yaşayan birçok kişiden bahsediyoruz. Zombozo'nun itaatkar köleleri haline gelen bu ordu kalabalık ve ürkütücü olsa da fiziksel anlamda çok da güçlü değillerdi. Daha önceden ne tür yetenekleri varsa yine aynı yeteneklere sahiplerdi. Sonuçta bu canavar zombilerin çoğu sıradan insanlardan oluşuyordu. Bölümün sonunda Ben Tennyson Toypik'i kullanarak Zombozo'yu durdurmuş ve ordusunu yok etmişti. 1 numara Anur Transli ordusu. Oynuyor serisinde Anur Transli'yi çoğu kez görmüştük. Açıkçası burada yaşayan yerli halk oldukça zararsızdı ve canlı varlıklardan oldukça korkuyorlardı. Ancak biz de bölüm içinde The Scaler ve ekibinin Lord Villadat'ı yeniden hayata getirdiğini görmüştük. Lord Villadat sahip olduğu yetenekleri sayesinde Anur Transli'de yaşayan tüm yerli halkı kendisine bir ordu haline getirmişti. Açıkçası bu ordu fazlasıyla güçlüydü çünkü ordunun içinde Frankenstrike, Baskın Kurt, Mumya ve The Scalum türünden birçok uzaylı vardı. Yani sonuç olarak bir gezegen dolusu canavar ordudan bahsediyoruz. Bu ordu oldukça güçlüydü ve kalabalıktı. Ancak yine de Ben Tennyson ve ekibi bölümün sonunda Lord Villadat ve The Scale'ı yendiği için herkes serbest kalmış ve ordu dağılmıştı. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 evreninde yer alan en güçlü 10 ordunun listesini yaptık ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca videolarımıza dair puanı göndermeyi unutmayalım. Bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.